Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size testosteron tedavisi alırken acaba prostatınızın sağlığı ne durumda oluyor? Prostatınız büyüyor mu? Kanser mi oluyor? Prostatizm dediğimiz işte idrar yapmakta zorlanma ile ilgili şikayetlerinizde artış mı oluyor? Bununla ilgili kısa bir videomuz olacak. Tabii testosteron genellikle prostatı 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra büyümesini sağlayan testosteron varlığında idrar yapmakta zorlanma, sık idrara çıkma, kesik idrar yapma, başlarken bekleme ya da gece idrara kalkma ile ilgili şikayetler topluluğunu oluşturan bir hastalık. Prostat büyümesi, BPH diye adlandırılan bir hastalık. Aynı zamanda prostat kanseri gene erkeklerin en sık görülen kanser türü. Yeteri kadar uzun yaşayan bir erkekte prostat büyümesi sıklığı görülmesi ihtimali ya da prostatla ilgili şikayetlerin görülme ihtimali %70 diyebiliriz hastalarda. Bu tür durumlarda acaba testosteron tedavisi aldığımız zaman bizim bu şikayetlerimiz olur mu? Şimdi dünyada artık üroloji ve endokrinoloji camiasında kesin olan görüşlerden bir tanesi testosteronun prostat kanseri yapmadığı. Peki biz neden korktuk? Yıllarca prostat kanseri olabilir, şu bu niye söyledik? O da şundan geliyor. 1943 yılında testosteron vücuttan uzaklaştırıldığı zaman prostat kanseri hastalarında daha düzgün klinik seyir, daha klinik seyirde bir iyileşme, prostat hacminde bir küçülme, BPH olan hastalarda gene prostatın küçülmesi gibi bir durum tespit edildi. Bunu tespit eden üroloğa hatta Nobel Bilim Ödülü verildi. O dönemden beri testosteron prostat kanseri ilişkisi hep kötü yorumlandı. Ta ki 2000'li yıllara kadar yapılan çalışmalarda testosteronun aslında prostat kanserini daha agresifleştirmediği ama prostat kanserinde testosteronun varlığının önemli olduğu tespit edildi. Yani prostat kanserinde testosteron vücutta varsa prostat kanseri daha hızlı bir şekilde büyüyor. Eğer onu vücuttan çektiğiniz zaman, testosteronu vücuttan aldığınız zaman prostat kanserinin büyümesi geçici bir süre için yavaşlıyor diyebiliriz. Aynı şekilde gene dışarıdan biz testosteron verdiğimiz zaman da prostat belli bir miktarda büyüyor ama bu miktardaki büyüme belli bir süre sonra sınırlanıyor. Sonuç olarak prostat kanseri ve testosteron arasında ilişki yok diyebiliriz. Peki prostat büyümesiyle ilgili nasıl bir ilişki var arasında? O da şöyle. Şimdi testosteron biz dışarıdan verdiğimiz zaman prostat hacminde belli bir miktarda büyüme oluyor. O 3 ay, 6 ay civarında bir miktar büyüyor. %10, 15, 20 bir miktar büyüyor. Belli bir süre sonra biz o testosteronun 2 katını da versek, 3 katını da versek prostat hacminde büyüme olmuyor. Ya da PSA değerleri dediğimiz işte prostat spesifik antijen dediğimiz bizim için prostat kanser tarama testinde çok anlamlı olan kan testinde belli bir miktardan sonra bir artış sağlanmıyor. Bu da 2006 yılında gene bir ürolog tarafından prostat dokusunun androjen doygunluğu denilen bir teoriyle ortaya atıldı. Teorinin manası şu: prostat dokusu androjen belli miktarda androjene karşı duyarlı, onun üstündeki androjenlere karşı herhangi bir duyarlılığı kalmıyor. Bu çok mantıklı bir teori. Zaten baktığımız zaman bütün vücut geliştirme sporuyla uğraşan sporcuların hepsinde BPH gelişmeliydi. Kocaman prostatları olmalıydı. Hepsinin prostatla ilgili şikayetleri olmalıydı. Ama böyle bir durum zaten gelişmiyor. O da androjen doygunluğu kuramı ile ilgili bir durum. Üçüncü durum da şu. Üçüncü durum da hastalarda acaba prostatizm dediğimiz işte idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, kesik idrar yapma, başlarken beklemeyen, gece idrara kalkma gibi şikayet olan hastalarda acaba testosteron tedavisi verilir mi? Orada da gene çok çekiniyorduk. Çünkü bu hastalarda bu şikayetlerde biz testosteron verdiğimiz zaman bu şikayetler alevlenir. Prostat büyümesi olacak ya, alevlenecek, hastaların şikayetleri olacak, hastalar tıkanacak diye düşünüyorduk ama şu anda Avrupa Üroloji Birliği'nin rehberlerinde bu şikayetlerin toplam skorunu 19 gibi bu yüksek bir skor. Altında olan hastalarda, bu şikayetleri belli miktarın altında olan hastalarda bu testosteron tedavisini kontrollü bir şekilde hastayla yakın temas halinde verebilirsiniz diyor. Hatta bu şikayetlere iyi gelebileceği söyleniyor. Bununla ilgili de teori gene şu: hasta testosteron aldığı zaman pelvik bölgesi, mesane, prostat, skrotum, kalça bölgesi dediğimiz bölgenin kanlanmasının artması, nitrik oksitin artması, bu bölgedeki organların daha iyi çalışmasını sağlayacağı düşünülüyor. Tabii tam sebebi belli değil açıkçası. Ama gene bu hastaların yakın temaslarında olması lazım. Özellikle testosteron ve gece idrara çıkmayla arasında bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar var. Hastaların testosteronunu yükselttiğimiz zaman hastanın
Gece uykusu daha kaliteli oluyor. İdrarı yoğunlaşıyor. Beyinden desmopresin denilen gece uykuda idrar üretimini azaltan hormonun arttığı gösterilmiş. Gece idrara çok çıkan hastalarda faydası olabiliyor. Yalnız şöyle, gece idrara kalkmanın böbrek yetmezliğinde ve şeker hastalığında ilk belirtilerinden birisidir. Çünkü gece idrara kalkma idrar kalitesinin bozulduğunu, gece fazla idrar üretildiğinin bir göstergesidir. Ama her zaman böbrek yetmezliği ya da şeker çıkmıyor altından. Yaş ilerledikçe gece idrara kalkma daha da artıyor. Dediğim gibi bu hastalarda eğer testosteron eksikliği varsa hastalar nokturide fayda görebiliyorlar. Tabii bunun tersini söyleyen çalışmalar da olabiliyor. O yüzden hastaların yakın temas içerisinde olması gerekiyor. Peki prostatla ilgili biz takibi nasıl yapıyoruz ürolojide? PSA dediğimiz prostat spesifik antijen, eğer ailede prostat kanseri öyküsü varsa 45, yoksa 50 yaşından sonra mutlaka yılda bir kere yapılması, parmakla makattan prostat muayenesi yapılması çok önemli. Prostat kanserinin erken teşhisi için PSA takibi yapılması çok önemli. Eğer PSA yüksekliği varsa gerekli durumlarda prostat biyopsisi, gerekli durumlarda prostat MR'ı dediğimiz daha detaylı incelemesi yapılması gerekiyor. Ya, ilerleyen şikayeti olan hastalarda biz hastalarda alfa bloker dediğimiz bir ilaç grubunu kullanıyoruz. İşte alfazosin, tamsulosin gibi etken maddeler olan bu ilaçları verdiğimiz zaman hastaların mesane boynu dediğimiz idrarı daha rahat yapmasını sağlayan bölgeleri gevşiyor. Daha bir şekilde gevşediği için hasta rahat bir şekilde idrarını yapabiliyor. Bunlar kalıcı tedavi sağlayan ilaçlar değil. Aynı tansiyon şeker ilaçları gibi. Bunlar hastalar kullandığı zaman birkaç gün için iyilik hali sağlıyorlar ve hastalar sürekli yıllarca bu ilaçları kullanan hastalarımız var. Onun dışında bitkisel tedaviler var. Hafif ya da orta derecede şikayeti olan hastalarda bunlar da yıllardan beri kullanılıyor. Salpalmetto, likopen, ısırgan otu, kabak çekirdeği gibi bunların ekstrakları yıllardan beri kullanılıyor. Avrupa Üroloji Birliği rehberlerinde salpalmetto dediğimiz bitkisel ürün rehberlere de girmiş durumda. Hafif orta derecede idrarla ilgili, prostatizmle ilgili şikayet olan hastalarda cinsellikle ilgili şikayet istemiyorsa, yan etki istemiyorsa hastaya önerilebilir deniliyor. Ben daha çok Savprost denilen bitkisel bir marka var, onu kullanıyorum. Onun dışında eğer bunlardan da fayda görmezse hastaya prostat ameliyatı en son seçenek olarak yapılıyor. Dediğim gibi bunlar son seçenekler hastalarda. Genel olarak böyle. Yani prostatla ilgili. Ama şunu da söylemek istiyorum. Özellikle prostatla ilgili şikayeti olan hastalarda soğuk algınlığı ilaçlarına dikkat etmesi gerekiyor. İçinde özellikle pseudoefedrin olan ilaçlar, bunlar Nurofen, Aferin, Katerin, Teraflu gibi BPH ile ilgili, idrar yapmakla ilgili şikayeti olan hastalarda soğuk algınlığında nefes açmak, burun açmak için kullanılan ilaçlar ne yazık ki idrar yollarını aşağıya kapatıyor. Hasta aniden tıkanıp sonda takılmak zorunda kalınabiliyor. Bunlar birinci basamak tedavi merkezlerinde, yani sağlık ocaklarında, acillerde çok sık verilen ilaçlardan. Ve ben de her sene kış döneminde hastalar bu ilaçları içtikten sonra tıkanıp bize geldiğini, sonda takıldığını her sene görmekteyim yıllardan beri. Bunda bir uyarı olarak buradan mutlaka söylemek zorundayım. Bu ilaçlara BPH ile ilgili, prostatla ilgili şikayet olan hastalar dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda KOAH için kullanılan ilaçların bir kısmı da bu şikayetleri arttırabiliyor. Genel olarak prostat testosteron ilişkisi bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.